Bitcoin? Well, I've thought about money for quite a while. PayPal Since oluşturduğum the günlerden PayPal beri. days. And then the companies that preceded that, X.com, which I SpaceX'i created, oluşturduğum günler, and zamanlardan Infinity, beri. which Peter Thiel, Max Levchin, Luke Howry, and others created. We PayPal'la combined the companies and made birleştirdiğimizde kurumları. PayPal. So O been thinking about zamanlardan money for a beri long düşündüğüm, time. And really it's best to think of money as paranın information informasyon system. sistemlerinde daha Primarily kolay an information system transferini for labor düşünmüştüm. allocation. For practical purposes, it exists in a series of heterogeneous databases. Henry Davis bununla ilgili çalışmalar yapıyordu bütün dünya çapında içerisinde. Fakat o zamanlar yavaştı. Fakat PayPal'ı yaptığımızda biz bunu hızlandıracağımızı düşünmüştük. Aslında batch processing, so the actual reconciliation may take 1 o zamanlar yaptığımız transferler bir günden 5 güne kadar sürüyordu, bazen daha uzun sürüyordu. PayPal'da yaptığımız transferler. Still in operation, which is allows transfers effectively like a check would be an ACH. Hatta bazen çekleri ve diğer gönderileri de gerçekleştiriyordu. Fakat yeteri kadar güvenliği sağlayamıyordu. Not secure. It would be like handing your Transkripsiyonu username and password to sağlayamıyordu. a stranger in a restaurant if you Bu buy a sebeple meal. So there's definitely an opportunity for something that is better from an bu sebeple information coinlerin standpoint. IT sektöründe bulunmasını, information system içerisinde yer almasını ben uygun görüyorum. Is the way to view it. What has the most throughput? What has the least error? What drops the fewest packets? Fraud, for example, being a source of error. And government interference in currency. Ve hükümetlerin bu sisteme dahil olması da bazen hatalara sebebiyet verebiliyor. I think it makes sense to support something that fakat teknolojinin gelişmesi de ekonomiyi neye bağlayacağımıza dair gelişimleri de olanak sağlıyor. Bitcoin bu bağlamda evrimleşen bir kaynak olarak ön plana çıkıyor. Bitcoin çoğunlukla çözüm sunuyor. Bitcoin daha çok essentially decentralized olmasıyla daha hızlılık ve maliyet perde avantaj sağlıyor. Empty their Bitcoin account. Well, I guess they could technically, but on an individual basis, but the system as a whole cannot. And it has an open ledger, which is açık kaynak olması da çok iyi. But transaction volume is low. Diğer türlü transfer masrafları çok fazla olabiliyor. And usability for the average person is not yet. Şu an yeterince aslında iyi değil. Çok avantajı var ama yeterince iyi değil. Fakat zamanla daha iyi olacağını görüyorum. Potansiyeli var Bitcoin'in. There certainly is a lot to say. In general, I'm a supporter of Bitcoin and the idea of cryptocurrency in general. Daha önce söylediğim gibi but as I've said, dikkat etmek gerekiyor. To watch out for crypto taking, especially Bitcoin, using proof of work to maybe use energy that's maybe a bit too much. Çok fazla enerji maliyetlerine karşı ve dalgalanmalara karşı dikkatli olmak gerekiyor. Yani but on balance, I support Bitcoin. Ben bir yatırımcı değilim. I'm not an investor. The only publicly bir owner, bir sahip, yani coin sahibi de değilim. And the only significant thing I own outside of Tesla is my SpaceX stock. SpaceX için de diğer iki şirket için de Tesla ile Tesla'nın daha önce Bitcoin sahibi oldu Tesla ve Dogecoin de sahibi oldu. Bitcoin için ciddi potansiyel görüyorum diyor. Jack, senin tarafta durumlar nedir? Sen neler eklemek istersin? Apart from that, I do own Bitcoin, and Tesla owns Bitcoin, SpaceX owns Bitcoin. Bitcoin sürekli evrimleşiyor. Bu bana Great. Bu bana biraz daha serseri bir yazılımcı olduğum zamanları hatırlatıyor. 2008 yıllarında bu işlere daha çok başladığım zaman
It's deeply principled. Elon ve Weird as ekibi hell. ve X Always ekibi. evolving, and it just reminded me of the internet when I was a kid. And Bu I çılgın encountered all cypherpunks çılgın when I was sistemlerini fairly o young, and dönemde this was online a hale topic of discussion for getirmişlerdi. years. I didn't touch Biz it de benzeri until şekilde bir 2008 when we benzeri started Square. sistemleri yapmak istedik. Fakat Elon and teams at X and fakat biz PayPal başka inspired a lot of what we türlü were biraz trying to do. işi etrafına Trying to bring in dolandırarak more başka to the şeyler physical denemek world, istedik. but we Fakat encountered finansal this sektörler crazy predatory system ve o zamanki şartlar that was pek slow, izin that was vermedi. obtuse, and I think one of the things that we tried to do, which X and PayPal also tried to do, is build an abstraction layer Kredi kartı this ağı complication and ve around Elon'un this bahsettiği predatory nature that konular the financial industry can tend to be, and make it work avantaj for people. But olumlu yönler when ve I saw sorunlar Bitcoin in halen 2009, geçerli ve gelecek içinde you see a chance to düşündüğümüzde replace the whole bütün foundation. network And everything that Elon was talking about in terms of Nijerya, ACH Kanada ve the India, credit card Hindistan networks ve were built with very different agendas United and a very States different ve time frame, Avrupa and it's arasında crazy that they still exist. And güvenli bir they have network scaled, oluşturulabilir. but they just are not relevant to today, and they're certainly Eğer not tek bir relevant to the currency, future, tek bir especially para when you birimi consider the olabilecek entire olsa world and countries Bitcoin like olabilir Nigeria, diye or düşünüyorum. Ghana, or Çünkü India, and its interconnection with countries like the United States and Canada and all over Europe. So beni daha çok what really drove ilham my veren thinking and drives my komünitesi. passion around it is like, if the internet gets a chance Çünkü to ben get a insanlardan native çok fazla currency, şey öğreniyorum. what will that Coin be? neler And olmalı, to me, it's Bitcoin bunları because of those topluluklardan principles, öğreniyorum because of ve that pek çok creation story, insana bu because of konudan dolayı müteşekkirim. its resilience, because of the number of tests it's been. Diğer sorumuz da But Jack, what inspires me the most is just coinler driving it. gelecekte It daha just çok reminds me of her the early şeye internet. olabilir. It's the only Bu konuyu reason biraz that I açar have a mısın career, Jack? because I learned so much from people Ben like hayatta çok who are building Bitcoin today, and I çok şey continue to yaşadım. learn in that sense, and I'm so grateful for it. So that's a good segue into the next question I'd like to ask you, Jack, is you said Parasal before the işler Bitcoin changes çok fazla dikkat everything. dağıtabiliyor ve çok Can you fazla speak more vakit to that? alabiliyor. Well, I just think that Taraflar a lot of birbirini what we experience in verify life, edebiliyor, when you really get down doğrulayabiliyor. to the foundation, a lot of our monetary policies, a lot of our monetary systems cause so much distraction and so much cost. And when you get to a system where you have the potential for people to truly own it, they can verify it themselves. Bitcoin'deki gibi bir sistem hiçbir kurum, hiçbir government, hükümet ya da bir sistem tarafından kontrol edilebilir olmayacak. Ve developerlar, uygulama geliştiriciler bu hız ve benzeri süreçleri sürekli geliştirmekteler. Bu da işin güzel tarafı. Bizim tarafımızda da işin aslında geliştiricilerin sürekli geliştirmesi, sürekli hatalar azaltması bizde de örnek vermek gerekirse çok faydası oldu. Elon başlangıçta Tesla tarafında yapmak istedi fakat vazgeçti. Şirketler hala cash nakit olarak alabilir, dijital olarak da alabilirler. Ama Afrika'yı düşünürsek, kart ya da benzeri durumlar çok fazla vergi alma durumu söz konusu olabilir. Fakat günümüzde ise kripto paralar bunu çok daha hızlı ve vergisiz yapmaya sebebiyet verecek, izin verecek. Twitter ve Facebook için de business işi ilerletmek asla ve asla eskisi kadar olmayacak. İş modellerini ilerletmek. Eğer ki Bitcoin var oldukça iş modellerinin bu şekilde gelişmesi çok motivasyon arttırıcı bir durum. Ve bu gerçekten iştah kabartıcı. Kripto paralar
business models are İnternette enabled. gerçekten The benim amount de of gelecekte innovation daha enables fazla kullanmak going istediğim forward, especially when ve you daha consider fazla the içerisinde whole olmak internet istediğim instead bir of going country by country by country by country, which you have to whenever 21 you're dealing milyon with coin finance. It ilk really just sistem, opens the aperture. And kurdukları ilk sistem that is what I want to see in my insanlar lifetime is a bunu currency that değiştiremeyeceklerdi is diyordu. Kate, standard and sound for the internet that everyone can use. Great. A hallmark of Bitcoin is its fixed supply of 21 million coins. Elon referenced that earlier. It may be the first system hikayemizi, that Art humans Laffer'la have olan created hikayemizi yeniden that humans hatırlamamız cannot lazım. later change. Kathy, I'm curious, Ee, with your background in global olarak monetary history ilk and macroeconomics, what are your thoughts on that? ilk kuralları belirlenmiş para sistemiydi. Well, I'll just Ve I'll bu recount ekosistemde the story about Art Laffer and bu oynanan our rol going through the ve paper. kurallar And 21 he milyon said, birim. as I said, first Bu bir rules-based değer monetary system ve değer global rolünü ever. üstlenen kısım bu. This is 21 a milyon very big dolarla idea. Once we sınırlandırılması. had convinced him of the ecosystem itself. Now, this is the role that it's playing, given that the rule is a quantity rule, that 21 million units, is really a store of value role. So there are three roles of money. Store of value, very important. The means of exchange, Kripto paralar so for için, transactions, and the kripto para unit of ekosistemi account. için yapılan Every good price yapılan in ilk terms değerlerden bir of, tanesi store of rolü, whatever the unit is. So store of value is pazarlanabilir bir değer its olması. primary use right now. The others exist. Unit of account, reserve currency of the crypto asset ecosystem. Yüksek meblağlı transactionlar, para towards transferleri için stable coins right now. But the store of value bu is kurallar a very big ciddi role. önem arz And etmekte. means of exchange with apps built on top of Amerika'nın the Bitcoin blockchain, we think is going to become more para of a sisteminin ne kadar reality. olacağını Right now, düşünürsek trilyon dolar olacaktır. high value transactions take place over Bitcoin, and that is a very useful role. So we look at those, and I remember saying to Art, "How big could this be?" And he said, "Well, how big is the U.S. monetary base?" Well, cüzdanlama maliyeti zaman içerisinde oldukça artacak. $8 trillion. At the Ve time we were talking, it was $4 trillion. Global, uluslararası anlamda bu güç önemli bir so the store of value, this idea that purchasing power will go up over time. If demand rises relative to supply. Önemli bir güç haline olacak. Özellikle para piyasalarında enflasyon that's a very good thing. Purchasing power going up enflasyon yükseldikçe cüzdan kuralı kriptokörünsilerde ciddi bir güç almasını, güç kazanmasını sağlayacak. Özür dilerim, para piyasalarında enflasyonlarının artması kriptokörünsilerdeki cüzdan mantığının daha güçlü olmasını sağlayacak. Ve bu para piyasalarına da zamanla yansıyacak. And I'll also mention deflation. In some ways, it's a hedge against deflation. I know some people are confused that we at ARC think that we're in a deflationary environment here in the United States. If that is true, the odds of a hyperinflation in the rest parasal of the world, especially in emerging markets, karşısında da bu gücünü korumasını sağlayacak. Bu yüzden kriptokörünsilerin özellikle Bitcoin'in bu gücün koruması parasal kurumlar konusunda, parasal kurumlarla Bitcoin arasındaki konuda ne düşünüyorsun Jack? Right. I suspect Ailem Nijerya'da, ben Gana'dayım. About Bitcoin's potential as a store of value, but Jack, you referenced earlier it being or becoming the native currency of the internet. Can you speak more to that? And also how it relates to maybe how institutions think about it? Paramı gönderebiliyorum ama %10 civarında kesim oluyor. Ben Gana'da yaşıyorum, ailem Nijerya'da. Fakat %10 civarında kesim oluyor. Fakat Bitcoin transferlerinde hiçbir şekilde yavaşlama ya da bu kadar yüksek meblağda paramdan kesim olmuyor Bitcoin'de transfer. Şu an Amerika'dan ayrı olması temel fikirdi. Bitcoin solves so many of those problems today instantly.
kurumlardan ve hükümetlerden ayrı olması ve güçlü bir para biriminin olması temel fikirdi. I think having sound money that is separate from the state is the idea. Having it completely verifiable by everyone, including the state, including corporations, including individuals, including developers who want to build on top of it. Bunu yaratan, bunu oluşturan çok unique, benzersiz bir şey. Bu kadar insanın bir araya gelip bunu üretmesi, böyle bir değeri üretmesi çok benzersiz ve çok değerli. It's not just buying an asset and holding on to an asset and treating it as an investment. There's something special that created this. Bitcoin zaman içerisinde cash hale gelir mi İlhan sence? Has to be protected and we need to do whatever we can to help that thrive as well. Elon, I'm curious your opinion on this. You mentioned earlier about Bitcoin's throughput or the importance of throughput. Maybe some küçük ülkelerde ve yani ışık hızında hemen bu işin olacağını zannetmiyorum. Çünkü özellikle küçük ülkelerde olmak üzere, başta diğer ülkeler olmak üzere para transferleri, prosedürleri konusunda belirlemeler ve belirli kanunlar gerek. Fakat Bitcoin in some small countries. There's some question mark as to whether you need a money transfer license. Just a debate as to temel katman olarak Bitcoin para birimleri arasındaki değişimlerde çapa görebilir. Temel belirleyici olarak olabilir. But Bitcoin by itself simply cannot scale to be the monetary system for the world at base layer. But with a second layer, this is possible depending upon how that second layer is implemented. That's part of why I think there may be some merit. Üç şirketim içinde biraz Bitcoin, biraz Dogecoin kullandık ama ve biraz para kaybettim, biraz para kazandım, biraz para kaybettim ama bir miktar pompaladım. Fakat aptal değilim ben. But of any significance are Bitcoin by far, and then çok yüksek bir miktardan da açıkçası satmak istemedim. Fakat if the price of Bitcoin goes down, I lose money. I'm not sort of, I might pump, but I don't dump. Yüksek meblağlı transferlerde ya da düşük meblağlı transferlerde maliyet konusu. And I would like to see Bitcoin succeed. Konusu ikinci bir konu olarak konuşulabilir. This is not a slam on Bitcoin. There's some merit to considering something that has higher max transaction rate, SpaceX's Starlink, and lower transaction cost, and kind of seeing how far you could take a single layer network where the exchanges act as a de facto second layer. Düşük meblağlı I think you can probably take that para transferlerinin düşmesi konusunda bir miktar rol oynadı diye düşünüyorum. Bizim coinleri kabul etmemiz diye düşünüyorum açıkçası, diyor Elon Musk. And I think long term people will probably have access to worldwide access to gigabit level. Fakat para transferleri asıl soru şuydu. And so at low cost. And so then your base layer could do a lot of transactions if you take that into account. But like I said, Bitcoin with a layer 2 system, ben merak ediyorum. So they should scale to do a vast number of transactions. Same goes for Ethereum. A question about the scaling at the layer 1. The concern from the past 5 years of debate. Ana maddeyi düşünürsek sen önümüzdeki dönemlerde hiçbir herhangi bir malını ya da Bitcoin'ini yatırım yaptığında kaybedeceğine dair bir korkun var mı diye soruldu. What are your thoughts on that? Are you sensitive to that? Açıkçası, are you concerned about losing some of the special properties of Bitcoin or another cryptocurrency by scaling at layer 1? Yeah, I mean, these things are helpful to use the physics tools of thinking and say, scale up, scale down, and see if it still makes sense. So if scaling up the transaction block doesn't make sense, why don't you scale it down? Ben bu işin yavaşlayacağını açıkçası düşünmüyorum. 2008'lerdeki gibi olacağını düşünmüyorum. Değer kaybının olacağını. Laptop from 2008 can still run a Bitcoin node.
When to slow it down? Oh, you want to slow it down? Well, maybe you're at the wrong number then. There's Bu parametreler 2008, belki de 2009 gibi belirlendi ama. But I understand your point. It's silly. The reality is, like, the average person is not going to run a Bitcoin node. So this is and Bitcoin, you know, it was a lot of clever ideas, but you know, these parameters were set, I don't know, what, in 2008 or something, maybe 2009. And there've been some improvements since then, but not a lot. So günümüzde bir ev için 100 megabit ev, hatta 100 gigabit bağlantı ulaşılabilir bir şey. There was still, in 2008, there was still a non-trivial number of people on modems. Fakat Starlink'le yakında ciddi internetleri sağlayacağız. Now it is bu da finansal sistemi olumlu yönde etkileyecek ve blockchain'i, connection just for a house. Blockchain dünyasını oldukça geliştirecek ve para transferlerini hızlandıracak kastediyor. And if somebody else doesn't do it, Starlink certainly will. So I have high confidence that desentralizasyon kuralının da açıkçası bu gelişim süreci esnasında olumsuz etkileyeceğini zannetmiyorum. Ve Elon daha da iyi bir şekilde sürecin devam edeceğini düşünüyorsun ve sürecin koşulacağını düşünüyorsun sanırım, değil mi diyor? Yani SpaceX'in lideri olarak. What idea would be to run or to put a Bitcoin full node in Starlink terminals? That way more people would be running it. Actually, I have run this by the team. Bitcoin ya da Dogecoin yakında ben açıkçası fark edeceğini çok zannetmiyorum. Sadece hani paranı, dilediğin parayı seçeceksin. Dilediğin kripto parayı seçeceksin. Ve onu ve hangisinin senin için değerli olacağını seçeceksin. İnternetin daha da hızlanmasıyla bunların olacağını düşünüyorum diyor. Yani bir coin'in kolay kolay çok ciddi kayıplar olacağını düşünüyorum. You would also mine that, you know, your crypto. Dogecoin'in diğer coin'lere nazaran gidiş konusunda ne düşünüyorsun peki? I love that idea. Yeah, I mean, better than running a space heater. Absolutely. Doge community, Doge topluluğu. You know, so you're drawn to Dogecoin a little bit. Are there any other gaps in Bitcoin that you see? Köpek mimlerini, köpek esprilerini çok severim ve Doge community oldukça espritüel bir ekip. Mimleri, karikatürleri paylaşan bir ekip. Ben de bunları çok seviyorum. Doge has the Doge community, I think, has is somewhat irreverent, obviously, and İşin açıkçası en basit konuşmak gerekirse. And loves dogs, and I love dogs and memes, and it doesn't take itself too seriously. Benim bir arkadaşım çok ironik bir şeyle gelmişti. You know, I think çok eğlendiren bir there's Occam's razor, which is the simplest answer is the kriptokurrensi bir şaka olarak başladı. It's a summary of Occam's razor. The simplest answer is the most likely one. Then there's a friend of mine came up with a variant on that the most ironic outcome. Kriptokurrensiler başlangıçta bir şaka olarak başlamıştı, fakat günümüzde sektöre liderlik eden bir ciddi para birimi haline geldi gibi bir şaka paylaşmış arkadaşım. Açıkçası bu da Elon'un çok hoşuna gitmiş. Ends up being the leading cryptocurrency. That would be the most ironic outcome. Jack, what are your thoughts on that? Is Bitcoin resilient? Kriptokurrensilere ulaşmak, accessibility, ulaşım çok kolay bildiğiniz üzere diyor. That's what attracts me to Bitcoin in the first place is the irreverence. A lot of that. Ve günümüzdeki internet komüniteleri, toplulukları da fikrini de açıkça beyan edebiliyor ve pek çok şakalar paylaşabiliyor. Bu konuda da Washington'larda da diyor. I absolutely think the resilience is there. Ve bence açıkçası bu da güzel bir şey ve pek çok kişinin de bunları takip etmesi piyasaya da olumlu yansıyor diye söylüyor Jack Dorsey. Goes back to the main idea of like how do we create a native currency for the internet? Anything that goes towards that path, like that's whatever wackiness or fun we can have along the way. That's going to make a lot more enjoyable, and it's going to make a lot more people want to use it.
I'd also point out there's nothing stopping someone from creating a Bitcoin wallet that's like fun and has memes, Elon has demiştin dogs. ki That's possible as well. Bitcoin ödemeleri kabul edecek. Great. Let's move on right now at this point. Let's move on to the Eğer next gelecekte topic, which is yenilenebilir Bitcoin and enerji energy. konusunda It's a really hot topic, çözümler sunulursa that Bitcoin'i lots of people tekrar are talking ödeme about. aracı olarak kabul edecek Tesla Let's demişti. start with Bunda ne Elon, düşünüyorsun you've been Tesla? vocal on this. You've said that, I mean, you said many things about it. Yenilenebilir enerji konusunda pozitif bir Tesla değişim will resume olacağını düşünüyorum payments in açıkçası Bitcoin Bitcoin payments konusunda if gelecekte the diyor. renewable energy is approximately 50% and Ben it açıkçası looks like it's düşünüyorum on ki a positive future trend. What do you think the state of things are with respect to that? Yeah, so Bitcoin, I think that Bitcoin'i kabul ediyoruz dediğimizden itibaren Bitcoin'in fiyatları uçtu. Yani Bitcoin fiyatlarını çok olumlu etkiledi bu. What I observed, or what I thought I was seeing, there may be some disagreements on this, but from when Tesla announced that it had acquired Bitcoin and was doing Bitcoin transactions, there was a massive run-up. Rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi konusunda da biz oldukça ciddi yatırımlar yapıyoruz. To mine Bitcoin, and I think I understand renewable energy quite a bit. I mean, Tesla does. Kısa süre içerisinde yapılan yatırımı açıkçası pek geri alamazsınız yenilenebilir enerji konusunda. Fakat yakın zamanda bu değişecek. To store energy from wind and from solar. So we're pretty plugged into the renewable energy industry. And there's just no way that you could. Fakat hepimizin bildiği üzere bir sorun, Bitcoin ne kadar enerji harcıyor ve harcayacak. And so I was like, look, this is too sketchy. Tesla's mission is accelerating. SpaceX hiçbir Bitcoin'i satmıyor. We can't be the company that does that, and also not do appropriate. Benim hala çok az bir Dogecoin'im yok, fakat şirket sadece Bitcoin kabul ediyor. Benim biraz Bitcoin'im ve çok az hala Dogecoin'im var. We're not selling any Bitcoin. Nor am I selling anything personally, or nor is SpaceX selling any Bitcoin. Kayıplar beni açıkçası çok fazla etkilemedi. Tam tersi biraz daha Bitcoin kullanımı konusunda açıkçası cesaretlendim. The companies just own Bitcoin, and the Bitcoin that I own is worth much more than the Ethereum or Doge. So clearly, if I'm, if these actions negatively affect me financially, if I was purely financially motivated, then I would not express this reticence about Bitcoin energy usage. Now, it looks like Bitcoin is shifting a lot more towards renewables, and a bunch of the heavy-duty coal plants that were being used, unequivocally being used, this is not a question mark, have been shut down, especially in China. So, I think bu alanda yenilenebilir enerjinin %50 oranında artacağını öngörüyoruz. Bu da açıkçası coin tarafında, cryptocurrency tarafında iyi bir durum. Of renewable energy usage is most likely çoğunlukla diyebilirim ki sorunun sonucuna gelirsek çoğunlukla yakın zamanda kabul edebiliriz diye düşünüyorum. Bitcoin'le bize ürünlerimizin satışını diyor. Yakında şirketin Bitcoin kabul edeceğini düşünüyorum. But most likely the answer is that Tesla would resume accepting Bitcoin. Most likely. That's great to hear. I would agree with that. Kathy? Yeah, may I ask a Yenilenebilir enerjiyle çalışan Elon, Bitcoin I'm not quite sure if you makineleri. saw the paper that Square and ARK did together on making Bitcoin mining a part of a Coin miktarını yenilenebilir enerjiyle çalışan makinelerin coin sayısını arttıracağını düşünüyoruz. Bir şey sordu. Hashing rate. The Bitcoin mining machine, thereby enabling the proliferation of renewables to a much faster extent. Hashing rate'lerin arttırılması için 24 saat çalıştırmanız lazım. What do you think of that? Eğer ki sadece rüzgar türbinlerine bağlı bir makineyi kullanacak olursanız bu daha az bir dezavantaj sağlar diye düşünüyorum diyor. Yani rüzgar türbinine bağlı bir makinenin hashing yapacağını düşünürsek bu daha az bir dezavantaj sağlar diye düşünüyorum diyor. Regularization would be much less. Mümkün. To be at a disadvantage.
Sure. Hydro or geothermal are great. Füzyon enerji, yani nükleer enerjiyle çalışan füzyon reaktörüne bağlı bir süper makinelere vesairenin gerek olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Bu da çok safer, daha güvenli oluyor. I really think it's possible to make very extremely safe nuclear. 24 saat hashing yapılması için bence yenilenebilir enerji sistemlerinin kullanılmasını ben açıkçası onunla görüyorum. Pardon, Jack'e sorusunu kaçırdım. Ben Ketin'in ve Elon'un söylediklerine çoğunlukla katılıyorum diyor Jack Dorsey. Decentralizing çok ciddi bir inovasyondu. Great American Mining isimli şirketin yaptıkları da. Yaptığı güç üniteleri de bu konuda ciddi bir inovasyon. It's also incentivizing a lot of innovation in just energy space and just like looking at unused energy. There's a company called Great American Mining. Bu enerji sistemlerinin, bu sistemlerin ürettiği enerji oil fields to power their çevrilebilir. Just imagine, and you mentioned nuclear, Elon, as well. And just imagine all cryptocurrency için cryptocurrency için daha da çevrilebilir ve cryptocurrency'ye daha fazla faydası olabilir. That energy and converting it into a secure, sound money system for the Fakat ben Elon'un söyledikleri her şeye açıkçası katılıyorum. And that's the sort of incentive that I think. Fakat bu konuda Elon'un söylediği her şeye katılıyorum. How do we reuse what is being currently just dumped on the ground and wasted and not considered, and how do we do that at scale? Transition'larda endüstri that I think is missing. Endüstri ne gibi geliştirmeler, ne gibi kavraşlar yapabilir diyor. Ne gibi geliştirmeler yapabilir diyor. Tesla. I'm curious if Tesla işin açıkçası what the industry can do to accelerate the transition to hayat enerjinin büyük bir çoğunluğunun işin açıkçası Tesla oluyor ve Tesla specifically could Tesla Energy or Starlink gerçekten zor bir hayat deneyimiydi. Well, I think Tesla can play a role. Tesla's Tesla'daki çalışmalarımız ve Tesla'da cryptocurrency'yi kabul etmemiz de açıkçası zor bir süreçti. Life energy into Tesla, which is a lot. In fact, I would say that I've had some pretty tough life experiences, and Tesla is responsible for probably 2/3 of all personal and professional pain combined. Just to give you a sense of perspective there. So this is a hella hard situation. But we do solar. Gigabaytlarca veri indirmemiz gerekiyordu pek çok yerden. And we make Bu da ciddi bir iş yüküydü. Packs called Powerwall for houses and small businesses, and then the utility scale, which are gigantic. We've done now a number of Güney Avustralya installations. That's a lot. And a lot of them actually have been for Güney Avustralya'daki ödeme sistemi and combined with milisaniye hızındaydı. Ve operating system'ımız o kadar hızlı çalışıyor. Yani en az bu kadar hızlı çalışıyordu ve o yüzden burada denedik. Because it's able to react so fast. Güney Avustralya'da rüzgar üzerinden yenilenebilir enerji sistemlerimizi orada denedik. Millisecond level, and we were operating at the microsecond level. So system was operating Tesla'nın içeride ürettiği pilleri de kullandık. So Tesla's certainly doing a lot to enable renewables. Kaç tane hücre ile yeterli enerji üretebiliriz dedik. And in fact, the limiting factor for us right now is cell production. So we need to both internally get çok fazla sayıda bataryaya ihtiyacımız, pile ihtiyacımız olacak diye dönüş almış mühendislerimden. They say, how many cells would you like us? How many cells can you make? Because sometimes they're like concerned, like, well, is Tesla going to compete with them on cells? I'm like, no. If you want to make the cells, be our guest. It's just that we need a crazy number of batteries. Fakat biz bu işin olacağına inandık. Çok iyi insanlarla çalışıyoruz Tesla'da içeride. In an ethical and environmentally sound way. So
Mining konusunda geotermal enerji de Tesla, we really düşünülebilir. do aspire to be the good guys, like, you know, be a company that Nükleer de belki iyi olabilir. That doesn't mean we don't make mistakes, but Mining konusundaki enerjiyi karşılamak için diyor. Yeah, but I think generally hydro, especially existing hydro, is good for mining. Geothermal, there's lots of places in the world that have geothermal energy, and you know, like I said, nuclear is also good. Yeah, I think just beklentiler şu anda Tesla'nın yapabileceği düzeyde ama Tesla şu an için bu düzeyde değil. Halen deniyoruz. Bir gecede olacak işler değil bunlar. Takdir edersiniz ki diyor. It also cannot be using the world's dirtiest coal, which was for a moment mining community için mining community bizi bu konuda eleştiriyor. Fakat bunlar tek gecede olabilecek şeyler değil. Zaman içerisinde bu sorunları çözeceğimize inanıyorum diyor. But I do think long-term renewable energy will actually be the cheapest form of energy. It just doesn't happen overnight. But as long as there is a conscious and determined and real effort by the mining community to move towards renewables, sosyal ve hükümetsel. That's great. Kathy, we've been talking a lot about energy, but many institutions are facing questions around Bitcoin's relationship with ESG. Can you maybe speak a little bit more to what is S and G in ESG and how Bitcoin might support those? Çevresel. Sure. Çevresel faktörleri konuştuk Bitcoin konusunda. S is social and G is governance. And there is a massive movement. Çevresel anlamda daha kullanıcı dostu, arkadaş canlısı olduğunu düşünüyoruz ve daha da öyle böyle olacağını düşünüyoruz Bitcoin'in. Make sure that their asset managers are doing the same. Sosyal açıdan konuşmak gerekirse pek çok enstitü ve kurum that Bitcoin will ödeme konusundaki eşitliği sağlaması sağlaması önemli, fakat bizim tarafımızdaki inovatif taraftaki gelişim, sosyal taraftaki inovatif gelişim diğer yönlere nazaran daha fazla. Teknoloji tabii ki daha ayrı bir topik olarak, başlık olarak konuşulabilir. Jack'in de söylediği ödeme tarafındaki yüksek kesintilerin olmadığı bir ödeme sistemi olması çok önemli. Jack'in de söylediği gibi diyor. Dünyadaki birçok ülke inanılmaz derecede kurallara bağlı ve vergilere bağlı. Everywhere around the world without friction. Just back to the remittance Nepal %24 oranında Nepal'de de ödeme transferlerinin %24'ünün Bitcoin'le gerçekleştiği belirtilmiş. Fakat diğer para transferlerini düşünürseniz yüksek meblağda kesinti oluyor paralarda. Bu da bir sosyal sorumluluk gerektiriyor işin açıkçası ve ekonomik bir güç olarak Bitcoin'de bu güçlendiriyor. Saving people these egregious fees, think about it, you're paying anywhere from 8% to, as Jack said, 30% of your $100 that you're sending back to your family. That is a social responsibility, I would submit, as is just the economic empowerment that Bitcoin will enable. We've talked about that. Milyarlarca insan, 3,5 milyar insan otoriter rejimler altında yaşıyor ve çok yüksek 2 basamaklı enflasyonun olduğu ülkelerde yaşıyor. Fakat Bitcoin bu ülkelerdeki insanlara da oldukça fayda sağlayacaktır. Yüksek enflasyonun olduğu ülkeler keza aynı şekilde diğer Kuzey Avrupa, Amerika ülkelerinde de daha az miktarda kesinti olan ve daha çok popüler olan bir currency olacak ve tüm dünyaya fayda sağlayacak. Developerlar da bunun farkında.
financial world, and I think a huge part Bu of governance ekosistemin bir in the kısmının farkında Bitcoin olduğu, bir kısmının farkında ecosystem olmamış. are the Bitcoin core Fakat teknoloji developers. tarafında Now, before I met them, I've ekonomik had the açısından ve pleasure and the honor of ekonomi meeting teorisi açısından many konuşursak of them. para piyasalarının that çökmesi was a part of this ecosystem I didn't understand, but actually getting to sit down and para talk to them. piyasalarının zarar görebilmesi söz konusu. Fakat bunların açıkça artık konuşulması it certainly is on the gerekiyor. technology side. But in terms of talking to them about economics, Pek çok insana çok fazla para, failed monetary regimes, pek çok insan daha fazla miktarda para they know kazanıyor. economic history, many of them, better than anyone I've ever met. Fakat teknoloji ve kriptokörrensiye biraz daha yani tüm dünyadaki insanlara eşit ulaşım sağlayan, bu da ekonomi tarihinde, para tarihinde dijitalizasyon ciddi bir özgüven sağlıyor. Ve diğer finansal ekosistemlerde hiçbir zaman, tarihin hiçbir zamanında böyle bir durum söz konusu olmadı. As well as a good understanding of economic history, especially monetary history. And it gives me a great deal of comfort as I think about the governance of the ecosystem. Bitcoin developerlarının much more so than I think we ve diğer developerların ve diğer insanların Binance'da da Binance konusunda çalışmaları, çalışmaları söz konusuydu. Fakat günümüzde o zamanlar hiç bu kadar artmamıştı. Fakat Bitcoin ekosistemi için ciddi testlerin yapılması gerekiyor. Ve böylelikle sürecin mükemmelleştirilmesi gerekiyor ve daha da yaygınlaşması gerekiyor. Teşekkürler Kate. Çok açık ve açık kaynak, bağımsız ve açık kaynak adlı olmaları da güzel, değil mi Kate diyor. Ve Bitcoin konusunda fikirlerine ben de katılıyorum. Jack. That would be my answer. Açık kaynak kodlu Bitcoin konusunda next topic area, which is Bitcoin ethos. And what is Bitcoin ethos? Neler tavsiye edersin? Is open source and it's very neler tavsiye edersin Jack? There's also a staunch defense from the community. Ben hala şüpheciyim şirketler için. Küçükken şüpheliydim, gençken şüpheliydim, halen şüpheliyim. Şüpheli yaklaşıyorum. Kurumsal, finansal kurumlar için. Çünkü kesintilerini istedikleri zaman değiştirebiliyorlar, fakat Bitcoin asla böyle değil. Yeah, I mean, I was very skeptical of corporations when I was a kid, and I'm still skeptical of corporations today. And you know, as komünitenin, topluluğun negatif şekilde etkilenmesi ve yalan haberlerin yayılması. For what we need to do and the ideas that we need to bring to the world. But you know, Bitcoin is not that. And when we were considering Bitcoin and how Square intersected, I was really concerned with how we don't disrupt the community in a negative way, how we promote what is amazing about it, and how we help it grow in that way, in the way. Komüniteler, topluluklar güvenilir kişileri trollere karşı ve yalan habercilere karşı aslında daha çok takip etmeli. Whatever they want and whatever they think is most important to help Bitcoin. We created an organization called KOPO, which hardware konusunda, donanım konusunda da bence çalışmalar yapılmalı. Bitcoin için yazılımsal çalışmaların yapıldığından daha fazla. Some crazy characters we won't name, and we continue to find ways that following that Bitcoin tamamen bağımsız, açık, tamamen transparan, gözlemlenebilir, açık olması çok önemli. Bence performans sorunları da çözülmesi lazım. Topluluğun da bu konularda güveninin olması lazım. Daha önce söylediğim gibi. Completely transparent. So, I think as institutions or companies like ours consider getting in the space, I think bu dünyanın daha iyi gelişmesi için daha önce hiç görülmemiş, olmamış, daha önce hiç oluşmamış bir potansiyelin hepimizin farkında olması lazım. Elon daha önce bir tweet atmıştı. An asset that we own and an investment vehicle. This is something that has the potential to change everything and make
the lives of everyone on this planet better. Desentralizasyon in some hakkında ne small, düşünüyorsun? maybe Maliyetlerle marginal way, ilgili but, bir tweet those atmıştın ya daha önce. margins will be Bu konuda ne meaningful diyeceksin over İlhan? time. Great. Elon, you've tweeted before that any wallet that doesn't give the user their private key should be avoided at all costs. Can you tell us more about why is that important, and you know, how does it what's its relationship with decentralization? Well, it's difficult to say that if you bir hükümetin pazara müdahalesi söz konusu olursa sizin paranız kaybolabilir. Fakat decentralized bunun önüne geçebilir. Bu yüzden kendi özel anahtarlarınıza, private key'lerinizin olması lazım. Eğer başka birisi sizin private key'inizi alırsa bu tamamen paranızın gitmesi demek. Cryptocurrency'de bunun daha da garanti altına alınabiliyor olması lazım diye düşünüyorum. And you should be the only one who has your private keys. Donanımsal bir cüzdan. Then you own it. Donanımsal bir cüzdan private key konusunda. And the security of your crypto is then dependent upon them or any entity that can affect them. So, yeah. Sanırım soğuk cüzdanı kastediyor. I think what Jack's doing sounds like a good idea to have. Bunların yaygınlaşacağını düşünüyorum ama bunların güvenliğinin arttırılması lazım. Yoksa diğer türlü iş oldukça farklı boyutlara gider diyor. Bazı kullanıcılar 2 tane anahtara şifre kullanıyor. Bu iyi bir çözüm olabilir belki güvenlik açısından diyor. 2 ya da 3 şifre ya da anahtar kullanması. Tabii ki hesaba erişim konusunda bu gibi güvenlik çözümleri etkili olabilir. Yani çalınmaya ve eklenmeye karşı. Can be a good solution as well. Yeah, well, you can just put your private key in something that has dual access or voting access as an application on an existing network. Right. So the Bitcoin community is known for staunchly defending Bitcoin's principles. Sometimes it can be rude and aggressive, but I think what it stems from is just a desire to not have wealthy or powerful people or institutions. Bu negatif konuşmaların dışarısında Bitcoin başka ne gibi olumlu yönleri olabilir? Sence? What role you feel like you and your own institutions, your own companies, what role can you play in Bitcoin, and how do you positively impact it without having these negative drawbacks? Kathy, maybe start with you. Sure. Yes. Well, ARC has stood for 2 things: democratization and transparency. Demokratikleştirme konusunda Bitcoin bence ciddi bir adım attı ve Bitcoin artık hayatımızda ciddi anlamda yer ediyor. Ve biz inanıyoruz ki çok daha az prosedüre ihtiyaç duyuyoruz. Temelde kriptokörünsilerde önemli olan white paper'lar ve kurumsal açıklamalar. Kurumsal yatırımcılar işin açıkçası biraz daha önem arz ediyor. Çünkü onlar çeşitli konularda bilgiler alıyorlar ve yatırımları konusunda toplulukları yönlendirebiliyorlar. Bu konuda araştırma konusundaki açıklık çok önemli, fakat sosyal medyadan açık bir şekilde bilgi alabiliyoruz. Ve topluluktaki kripto para topluluğundaki pek çok kişi fayda sağlıyor. Ben açıkçası insanları core developer takımı cesaretlendirmeyi ve gerek de yatırımcıların cesaretlendirilmesinin gerektiğini düşünüyorum. Çünkü burada ciddi bir amaç var ve bu amacı paylaşan pek çok kişi var.
Ve bizim gibi insanların da topluluklara bu konuda yardımcı olacağını düşünüyorum. Kişilerin, developerların cesaretlendirilmesi için. Benim kişisel rolüm, bu konuda söylemek istediğim desentralizasyon konusunda. So we'd like to be helpful in making that happen as well. That's great. Jack, how about you? How do you view your own personal role and the companies you run? I think my own personal role development konusunda açık kaynak kodlu olması ve gayet açık bir development sürecinin olması harika. Fakat being non-custodial, building a developer platform, focusing on non-custodial solutions. On the Square side is important, being completely open development and open source. But I also think it's important on the Twitter side as well. My biggest focus right now is on a decentralized social media protocol. We're calling it Blue Sky. It's super early, but we've learned a lot from what makes Bitcoin Bitcoin and why that's important. I've learned a lot in that sense as well. And I think Peki kripto para konusunda Twitter reklamlarından ne düşünüyorsun Jack diye sordu Elon Musk. Elon, biliyorsun of this community that's taught me so much and I think will benefit so many people. Twitter başlamadan önce Bitcoin vardı. Twitter advertisers ve Twitter olmadan önce Bitcoin'in yani Twitter bu konuda eğilmeden önce Bitcoin'in zaten bir şekilde reklamları yapılıyordu internet üzerinde. As you know, Elon, like if we had Bitcoin ben daha or çok native currency for the internet before Twitter started, like it just creates so many different. Ben daha çok reklamın olmadığı networklere odaklanıyorum kişisel olarak. Peki Elon Musk sorusuna devam ediyor. That, you know, that we have them, any form of payment that they want to use, we should be able to take. So absolutely, but I'm more focused on like how do we create economic incentives in the network itself without having to rely on advertising. Yeah, it's just that the money has to come off of the crypto so-called coins, the hash strings, have to come off and get translated into real products and services. So the more sort of off-ramps there are. Peki genel olarak Bitcoin'in desteklenmesi konusunda ne düşünüyorsun? On Twitter. Developerlar tarafında da desteklenecek diye düşünüyorum. Like accepting Bitcoin, maybe Jack bence bir nerd diyor. Hep developerlar tarafına odaklandığı için bence Jack diyor biraz nerd diyor, bir şaka yapıyor. 100%, and also looking at just general commerce through Twitter itself. Senin şirketinin rolü Bitcoin konusundaki rolü konusunda ne düşünüyorsun diye sordu. Moderatör. Ben daha çok düşünüyorum ki insanların yararını, geleceğe dair yararını düşünüyorum. Twitter. What are your thoughts on your role and your company's role in Bitcoin and sort of preserving the geleceği daha iyi yapmak için birkaç şeyin olduğunu düşünüyorum. Yeah, I mean, I generally think we should do things that benefit the people as a whole. Desentralize edilmiş kripto paralar. So, you know, I think to me it just seems self-evident that we should kind of take these set of actions most likely to make the future good. And I think probably Bitcoin'in de Dogecoin'in de ve bazı diğer coin'lerin de yükseleceğini düşünüyorum. Değerinin yükseleceğini düşünüyorum. Some of the cryptocurrencies will make the future better, most likely. It's not, you know, I always think of these things in terms of probabilities. Hükümetsel ilişkilerin de it's probably better for there to be kurumların katılımı, kurumsal hakları sınırlandırılacağını düşünüyorum fakat and I think it can have hükümetler kripto para konusunda firmaları limitliyor, firmaları sınırlandırıyor. Yani aslında biraz hükümetsel sorunlar var. So sometimes some people 10 dakikamız kaldı. Bitcoin'in geleceğiyle ilgili biraz daha konuşsak iyi olur diye düşünüyorum diyor moderatör. It's the biggest corporation of all. Keti sana gelecek olursak. So diğer kurumlarla ilgili ne tavsiyelerde bulunursun?
There you go. Tavsiyelerim şu olur. Bu süreç içerisinde şunları öğrendim ki Tesla ve Bitcoin konusunda şunu gördük ki Bitcoin yeri doldurulamaz bir değer. Kesinlikle yeri doldurulamaz bir değer. Fiyatı artarsa herkesin kazancı olur. Fakat fiyatı düşürüldüğü zaman bu herkesin kaybı oluyor. Diğer coinlerin de. Bitcoin is being treated as Tüm an piyasanın intangible da. asset. And so we need to get Ben fast şuna to inanıyorum ki consider this, because with an intangible asset, if the asset goes up Elon'un in ve Jack'in tüm price, it can't be söylediklerinin marked up yanında on the şuna books. But if inanıyorum. it goes down, it must be marked down. So, there's some asymmetry there, which is, Boundary we need to sınırları change that, given what we believe kaldırılması Bitcoin ve diğer is. currency'lere de güvenilmesi lazım. I do believe if I'll harken back to something, well, it was either Elon or Jack Ve said, dünyanın her yerinde iş yapılabilmesi lazım kriptocurrency'lerle. Bunun daha çok artmasını açıkçası bekliyorum, istiyorum ve olacağını düşünüyorum diyor. And how wide-reaching taking the friction out of the ve system ciddi bir güç enflasyona karşı ciddi anlamda bir güç ve bu da bizlere tüm insanlığa bir paving the way here. Bir güç sağlıyor. That's certainly a consideration. It also will serve as a hedge against inflation. Especially, and as I mentioned earlier, there are a lot of emerging markets that are suffering from significant inflation. In other words, the purchasing power of those populations is going down. So they are going to migrate to Bitcoin and other ways to preserve purchasing power. And again, bu konunun üzerine kimisi yeniliyor, kimisi eğilmiyor. Would be very useful. It also suggests once again this idea of deflation. I think is going to be a real thing. There's going to be good Fakat hisse sahipleri şirketlere baskı yapıyor. Bunu yapacaksın, bunu yapmayacaksın şeklinde. Fakat şirketler biraz daha özgür olsa deflasyon konusunda daha rahat çözüm bulabilir diye düşünüyorum. And they're going to be stuck trying to service the debt that they piled on because their shareholders wanted profits and wanted them büyük değer kayıplarının da önüne geçilir diye düşünüyorum. To buy back their shares and pay dividends and they so I think that's going to be the source of bad. Bak diyor, Tesla'nın Avrupa'daki bankalardaki kredibilitesi hiç aslında negatif değil dedi sanırım. Almost cataclysmic. So a hedge against that as well, I think, would be another reason to do it. Great. Yeah, it's funny. It kind of özür dilerim. Negatif yatırım değeri vermiş Avrupa'daki bazı bankalar Tesla için ve diyor ki bu konuda Elon diyor ki bu gerçekten çok sinir bozucu. Avrupa'daki bazı bankalar bizi diyor negatif değerlendirdi diyor. Bitcoin'i de negatif değerlendiriyorlar aynı şekilde. Bu gerçekten çok rahatsız edici diyor. Yani Bitcoin'le ilişkilendirdikleri süre içerisinde o süreyi kastediyor. I believe Ray Dalio said Jack diyor ki there you go. Protokol olarak gerçekten çok güzel tasarlanmış. Bitcoin komünitesi, yani Bitcoin topluluğu açıkçası konuda tebrik etmek istiyorum. Nihayetinde bazı insanların, bazıları anlayabilir, bazıları için karışık olabilir ama Yeah, I mean, I think that the Bitcoin network is beautifully designed as a protocol in the way it works. Erişilebilirlik it went after a single problem and it does in an absolutely oldukça önemli bir artı. I think the endpoints çok basit bir şekilde ilerletmek gerekirse konuyu. So I think the more harika bir şey. On wallets and making sure that wallets are simple and annem ve bazı arkadaşlarım bile Bitcoin kullanımını anlayabiliyor ve kullanabiliyorlar. I think the best example of this is that I know of is probably this wallet called Moon. Sadece QR kodlarla transfer gerçekleştirmemiz mümkün olabiliyor ve bu gerçekten harika bir şey. Bunun gelecekte daha iyi olduğunu düşünüyorum diyor. Her birinize son bir sorum olacak.
diyor moderatör. Does amazing in storage, and it also has a very Peki clever Bitcoin implementation of Lightning, so that you can nasıl use it in a impact, transactional way without having to think about it. ne gibi darbeler Just vuracak with gelecekte QR dünyaya codes in Bitcoin a way diyor. that makes sense. So more work like that. Ben I genel think olarak really brings us forward. cryptocurrency'nin, yani kripto para birimlerinin Great. Let's wrap things up with a final question for bilgi each of işlem you. sektöründe ve What finans is your ve hope for para sektöründe Bitcoin? How it can impact the world? Çok daha olumlu Elon, etkilerinin olacağını start with that? zannediyorum ve daha What's az your hataların Bitcoin? gerçekleşeceğini zannediyorum. My Gerçekleşeceğini hopeful, düşünüyorum I guess crypto in gelecekte. general is that it can improve the efficiency of the information system that we call money. So if the core efficiency of money is improved and money has İlhan'ın less söylediği error, gibi az önce, where like I said, error is like any kind of government interference para or ciddi fraud or anything like that. This will çok ciddi naturally bir lead network to sağlamaya yarayabiliyor ama basically a better standard of living and more power to the individual, which I very much agree with. Great. Kathy? Çevresel sosyal faktörlerden de daha önce bahsetmiştik diyor. Kısaltma olarak söylediği kısım ESG. Elon just said is, money has powerful network effect. Bu bence ilerleyen zamanlarda dünyanın bazı problemlerini çözeceğimizi sağlayacağını düşünüyorum. Earlier, I think that of course that aspiration blockchain teknolojisi ve yapay zekanın best from an ESG point of view. That's really talking about eski zamanlardaki internet kullanımını düşünün. Böyle bir durumu asla ve asla hayal edemezdik. Yani geldiğimiz nokta gerçekten inanılmaz. Şu an internet üzerinden tüm kriptocurrency ve Bitcoin'i kastediyor. Tüm dünya çapında hayatımızı daha iyi bir hale getirecek. Blockchain teknolojisi ve yapay zeka bildiğiniz üzere dünyayı değiştirdi. Ve geçmişe nazaran hepinizin de bildiği üzere asla tahmin edemeyeceğimiz düzeyde değiştirdi dünyayı. Ve bu iki konudaki gelişimin tüm dünya çapında daha da ilerleyeceğini düşünüyorum. Between blockchain technology and artificial intelligence, Elon daha önce söyledi ya, diyor Jack change Dorsey. the world in ways that we cannot imagine right now, solving even more problems, but creating maliyet para transferleri, para sektöründeki ve para transferleri konusundaki maliyetler ciddi bir sorun. Onun da daha önce söylediği gibi. My hope is that it creates bu sorunlar ve Elon said it earlier, like we have all these monopolies of violence. And the individual doesn't have power, and her insanın daha rahat para transferi sağlayabilmesi konusundaki en büyük sorunlardan bir tanesi. Fakat Bitcoin'in değerinin düşmesi bu konuda kötü etkileyebilir, fakat uzun süreçte, uzun dönemde bu sorunların da çözüleceğini düşünüyorum, diyor Jack Dorsey. Moderatör, hepinize bağlandığınız için ve fikirlerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ederim, diyor. Harika konuşmacılar olarak katıldığınız için ve insanları bu konuda cesaretlendirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Dediler ve interview, görüşme, sohbet. Online sohbet tamamlandı. Hepinize teşekkür ederim. Sürçülisan ettiysem affola. İyi akşamlar dilerim hepinize. Teşekkürler. So I encourage everyone to check it out. Thank you very much. All right, thanks. Thank you all. Thank you.